Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere verilen hedef değerler üzerinden gerçekleşen değerlerin grafiksel gösteriminin farklı bir biçimini öğretmeye çalışacağım. Bunları sizlere verilen hedef değerlere göre gerçekleşen değerleri izleyip kontrol edebilmek için kullanabilirsiniz. Ben burada verdiğim örnekte herhangi bir prosesin üretim kapasitesi üzerinden yine kapasite kullanım hedefi üzerinden gerçekleşen üretim değerlerini izleyebileceğim örnek bir çalışma hazırladım. Şimdi örnek çalışmamın detaylarına bakarsak, burada gerçekleşmiş bir üretim değeri var. Burada prosesin üretim kapasitesi ve belirlediğim bir üretim kapasite hedefi var. Aşağıdaki alanda ise gerçekleşen üretimin üretim kapasitesine oranı, şu alanda ise üretim kapasite hedefinin üretim kapasitesine oranlarına ait değerleri var. Şimdi grafiğimizin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için her zamanki gibi şuraya geliyorum. Formüller ve şimdi hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi değerler değiştikçe gerçekleşen değerler değişiyor. Şu grafikte bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada değerler belli bir hedefin altında kırmızı. Şurada kaçırdım az önce. Gördüğünüz gibi yeşile döndü. Buradaki hedefimiz %80. %80 hedefin üzerinde yeşil, altında kırmızı olarak gösteriyor. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım ve bunun için her zamanki gibi şu alanı alıyorum. Kopyalayıp sayfa 2'ye özel yapıştır değerleri diyorum. Özel yapıştır biçimleri diyorum. İlk olarak yatay grafiği hazırlamakla başlayalım. Bunun için ihtiyacımız olacak yardımcı verileri hesaplatalım. Buraya bölüm, altına da ölçüm yazıyorum. Bölüme şurayı 100 olarak işaretliyorum ve 10 yazıyorum. Bunu 10 tane olacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle bir saydırayım. Şuraya kadar 10, şu fazla. Buraya da şu formülü uygulayacağız. Shift eşittir şu eksi parantez açıyorum. Burası bölü 2 diyorum. Enter diyorum. Ve yüzde olarak işaretliyorum. Şuraya da %3 yazıyorum. Bunu da yüzde olarak işaretliyorum. Ve %100 eksi topla formülü diyorum. Ve şunu toplattırıyorum. Şimdi grafiğimizi oluşturmak için şu alanı seçiyorum. Ekle diyorum. Ve şuradaki şu grafiği seçiyorum. Aşağı indiriyorum şunu azıcık. Şunları siliyorum öncelikle. Şu çizgileri siliyorum. Ve şunu seçip veri seç deyip verileri yer değiştiriyorum. Yani şu şekilde satır ve sütunu değiştiriyorum. Tamam diyorum. Şunları siliyorum. Daha sonra şu alanı seçip sağ klik ekseni biçimlendir diyorum. Şuraya alıyorum. Sabit değer 0 olarak bırakıyorum. Bunu ise 1,2 değil de 1,02 diyorum. Şurayı da 0,1 olarak baz alıyorum. Burayı 1,02 almamın sebebi şundan kaynaklanıyor. Burada %100 değerinin dışında biz az sonra şurada bir çizgi olacak. Bizim göstergemiz olacak. Onu grafiğin içine alabilmek için bıraktığımız bir boşluk aslında bu. O yüzden 1,02 olarak bırakıyoruz. Şurayı da ana onay işaretleri dış olacak. Şu da dış olacak. Yani şuraya dikkat edin. Şu şekilde. Yine grafiğimizi seçiyorum. Sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Şurayı sıfırlıyorum ve şunun genişlemesini sağlıyorum. Şimdi grafiğimizin şeklini ayarlayalım. Bunun için öncelikle şu alanı seçiyorum. Sağ klik veri noktalarını biçimlendir. Dolgu yok diyorum. Şunu kapatıyorum ve şunu seçiyorum. Çift tıklayıp yine aynı şekilde dolgu yok diyorum. Sadece bu alanı bırakıyorum. Şimdi şu alanı bir görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu seçip girişten bunu kalın yapalım. Bir tık büyütelim. Şimdi grafiğimizin renklerini ayarlayalım. Bunun için şuna geliyorum ve sadece buna tıklıyorum. Çift tıklıyorum buna. Buradan dolguya gelip düz dolgu diyorum.
ve şundan başlıyorum. İkincisine gidiyorum. Yine çift tıklıyorum. Düz dolgu diyorum ve şu kırmızıyı seçiyorum. Üçüncüsüne geliyorum. Düz dolgu diyorum yine ve şunu seçiyorum. Buna geliyorum. Siz tabi istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Kendinizi gördürmek istediğiniz gibi. Rengimizi bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi yerleri gösteren işaretçiyi ekleyip grafiğimizi tamamlayalım. Bunun için ekle diyorum. Şekillere geliyorum ve şunu seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. Daha sonra biçimden şöyle bir döndürüyorum. Ve şunu boyutunu şu şekilde daraltıyorum. Bunu seçiyorum. Biçimden şekil dolgusu siyah olacak. Ana hattı olmayacak. Ve bunu seçip Ctrl C deyip şurayı çift tıklıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Evet, yatay grafimiz tamamlandı. Sadece şunu biraz daraltıp genişletebiliriz. Daha güzel bir görüntü verebilmek için. Bir de şuraya veri etiketlerini ekletip tabi sadece şunu seçmem lazım. Çift tıklayıp veri etiketlerini ekletiyorum. Şunu tutup tabi şu grafiği biraz daha büyütüp şunu küçülteceğim. Şunu alıp şunu siliyorum tabii ki. Bu olmaması lazım da. Şunu alıp yukarı çekiyorum. Ve bunu bold yapıyorum. Bir tık büyütüyorum ve şunu çift tıklayıp şuraya gelip shift eşittir şurayı seçip enter diyorum. Ve yatay grafiğimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi dikey grafiğimize geçelim. Bunun için öncelikle şunları alıyorum ve şuraya başlıkları atıyorum. Şuraya yine %10'ları alıp 10 tane olacak şekilde ayarlıyorum. Buraya gelip formülü düz uygulayacağız. Shift eşittir diyorum. Şurası eksi %2,5 diyorum. Buradaki %2,5 az sonra yapacağımız dikey grafikteki şu işaretçiye denk geliyor. Enter diyorum. Buraya da shift eşittir eğer diyorum. Şurası küçük. Burası ise %5 değilse 0. Parantezi kapatıyorum. Aynı şekilde eğer diyorum burası büyük, burası ise %5 değilse 0. Şunları yüzde yapıyorum. Buradaki formüllerin amacı eğer gerçekleşen değer hedeften büyük ise küçük ise şu anda küçüğe bakıyorum. Küçük ise işaretimizin bulunduğu alanı %5 olarak belirliyorum. Eğer buradaki değer, üretim değeri hedeften büyük ise
Ona göre %5'lik bu gösterge değerinin yerini belirliyorum. Şimdi şurayı seçiyorum ve ekleden şu grafiği seçiyorum. Daha sonra bu grafiği seçiyorum. Veri seç diyorum. Şunların satır ve sütun olarak yerlerini değiştiriyorum. Şunu şuraya alıyorum. Ve şunu daraltıyorum. Şunları siliyorum. Şunları seçiyorum ve siliyorum. Şuraya gelip sağ klik biçimlendir diyorum. Ve şuraya yine 0 olarak sabitliyorum. Şuraya gelip 1,03 diyorum. Şurayı da 0,1. Buradaki 1,03 az sonra buraya gelecek olan göstergenin alanı için olacak. Şuraya geliyorum ve dış diyorum. Kapatıyorum. Şunları da ayarlamış oluyorum. Sağ klik şunu seçiyorum. Sağ klik veriselini biçimlendir diyorum ve şuradaki boşluk genişliğini sıfırlıyorum. Kapatıyorum. Daha sonra şunu biraz daraltıyorum. Ve şimdi şuradaki renkleri ayarlıyorum. Yine bunu seçip dolgu, düz dolgu, kırmızıyla başlıyorum tekrardan. Şunu seçiyorum. Siz yine istediğiniz gibi renkleri ayarlayabilirsiniz. Şimdi şuraya gelip şunu çift, bunu değil tabii ki şu alttakini. Şunu çift tıklayıp dolgu yok diyorum. Ve sadece buraya bırakıyorum. Şunu seçiyorum. Şunları siliyorum. Şunları seçip şuradan bold yapıyorum. Şimdi şuraya geliyorum. Şunları seçiyorum. Biçime gelip şekil efekti veriyorum. Buradan şunu vereceğim. Siz de istediğinizi verebilirsiniz. Sırasıyla bunları seçiyorum. Şimdi göstergemizi gösterecek şekli ekleyelim. Bunu seçiyorum ve biçimden şekil anahtarı olmasını istiyorum. Şekil dolgusu olarak da yeşil olsun. Ve şekil efekti olarak da şunu verelim. Yalnız gölgesi olmasın. Ve bunu seçip bir tane daha kopyalayalım şuraya. Bunu da kırmızı yapalım. Şimdi öncelikle bunu kopyalayalım. Ctrl C ile şurayı seçiyorum. Ve şuraya Ctrl V ile şunu yapıştırıyorum. Şimdi buradaki değeri
Şimdilik %85 yapıyorum. Ve şunu alıp Ctrl C ile şuraya bu sefer bunu yapıştırıyorum. Şimdi çalışmamızın sonuçlarını görebilmek için şuraya yine rastgele arada formülü kullanalım. 1'den 1000'e kadar olsun. Enter diyelim. Şunu da Shift eşittir A2 bölü B2 diyelim. Enter diyelim ve formüllerden şimdi hesapla diyerek değişimleri görelim. Yalnız şuraya bir etiketlerini eklememişiz. Şunu ekleyip şunu yukarı doğru şunu sileceğiz. Şunu da şöyle yukarıda alıp şuradan bold yapacağız. Bir tık büyüteceğiz ve şunu çift tıklayıp shift eşittir diyorum. Şurayı alıyorum. Enter. Şimdi tekrardan bir bakalım. Şunları da silip şurayı da beyaz yaptığımız zaman şunu da şöyle çektirip şunu da şöyle çektirdiğim zaman son bir kez daha bakalım. Kapasite ve hedef izleme grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.